Dostlar, harika kızardı. Ay döküldüler. Nazar oldu. Vallahi benim nazarım değil. Balık gibi. Vallahi bence balıktan daha lezzetli oldu. Bugün size istiridye mantarı yapacağım. Ne? Dilim de dönmüyor sevgili İstiridye. Evet, ben öyle diyorum. Dostlarım öyle anlasınlar. Bakın şimdi bu şekilde kıracağız. Yani bir bıçağa bile gerek yok. Elimizin yardımıyla bu şekilde ne yapıyorum? Büyükleri 3'e bölüyorum. Bakın. Bu şekilde buraya koyuyorum. Ve şöyle hemen kafalarını azıcık kesiveriyorum. Ki şöyle bölmesi daha kolay olsun. Bakın bu şekilde. Yani çok küçük yapmayacağız. Bu öyle bir mantar ki sanki süngerimsi. Süngerimsi. Dilekçim, benim Türkçemi düzeltmek sana kalmadı. Ama anne ya. Üf. Ne olmuş? Singer ayrı, sünger ayrı. Ben de Biri marka ismi, biri şey. Twitter'da çok önemsiyorlar bunu ha. Türkçe ve yazım dilleri kurallarını. Yok, benim de dostlarım beni olduğum gibi kabullenmişler. Çok Allah güzel onlardan kokuyor razı olsun. anne. Beni olduğum gibi kabul eden dostlarımın hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kızım bile beni kabul etmezken benim dostlarım beni kabul ediyorlar. Allah onların hepsinden razı olsun diyorum. Çok güzel koktu mantar. Evet, çok güzel Hemen kokuyor. yiyelim. Kokusuna bayıldım. Bakın bu şekilde sevgili dostlar, şu şekilde mantarlarımızı şöyle çevirerek güzel bir tuzluyoruz. Ve bunları bir 15 dakika kadar böyle bekletiyoruz tuzuyla. Şöyle bir bekletelim bunu. Dostlar, evinizde ne varsa ben mısır unuyla yapmayı tercih ettim. Çünkü mısır unuyla gerçekten güzel olacak. Şöyle birazcık mısır unu koydum. Yarım su bardağı kadar. Şimdi üstüne de 2 tane yumurtamızı kırıyorum. Ve elimi yıkayıp geliyorum dostlar. Şöyle güzelce bir yumurtamızı, unumuzu bir güzel karıştıralım sevgili dostlar. Şöyle yağımızı da koyalım biraz. Zeytinyağı kullandım bu arada ben sevgili dostlar. İsteyen çiçek yağı da kullanabilir. Bakın iyicene karıştırdım. Şimdi biraz soda ilave ediyorum. İçme sodası sevgili dostlar. Böyle yavaş yavaş ilave edelim ki çırpmamız kolay olsun. Hepsini birden boca edersek zor olur. Aldığı kadar yani bir kıvamına getireceğiz. Şöyle biraz daha ekleyelim. Yani bakın yarım şişe soda. Biraz daha karıştırdığımızda göreceğiz Allah izin verirse kıvamını. Bakın bu kıvam yeterli. Yani biz bu kadar kıvamın yeterli olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi birazcık da tuz atacağım buna. Şöyle bir çinkede tuz attım. Ve yine karıştırmaya devam. Bakın pürüzsüz olarak bir hamur elde ettik. Bakın şeylerimizde, mantarlarımızda zaten ne oldu? Hemen yumuşayıverdi. Çünkü bu mantarın yumuşama şekli çok kolay. Birazcık da karabiber atalım. Bu kadar yeterli. Birazcık da şöyle herkes baharatı ne görmek istiyorsa onu atsın lütfen. Böylece tamam. Şimdi biz bir 5 dakika bekleyelim. Mantarlarımız yumuşasın, görüşürüz. Verdi. Böyle
Bakın suları çıkıyor. Böyle sularını sıkıp sıkıp ne yapıyoruz? Harcımızın içine koyuyoruz. Bu şekilde. Bakın nasıl suları çıkıyor. Bu şekilde sıkıp sıkıp harcımızın içine koyacağız Allah izin verirse. Bayağı sulanmış mantar. Tabii mantar sulanır. Mantarın şeyi özü sudur. Hı hı. Onun için de mantar her zaman, yani öbür mantarlar da olsa çok sulanır. Hı hı. Çünkü özü sudur. Niye mantarlar çok sulanmasın diye altını hızlı açarız. Mantar sote yaparken. Ki suyunu çok salmasın diye. Hı. Sevgili dostlar, bu şekilde hamuruna iyicene bulayacağız. İyice buladıktan sonra da alıp kızartacağız Allah izin verirse. Kızartırken görüşürüz. Birazcık daha kızarsın. Kabar kabar oldular. Bakın sevgili dostlar, birazcık daha kızarsın. Olmamış kızım, azıcık daha. Mantarım. Hadi bakalım, bitince görüşürüz. Evet. Bakın şimdi alıyoruz. Şimdi dostlar harika kızardı. Ay döküldüler. Nazar oldu vallahi, benim nazarım değil. Balık gibi. Vallahi bence balıktan daha lezzetli oldu. Bakın sevgili dostlar, harika oldu. İnanın bunu yediğiniz zaman balığı yemeyeceksiniz. Sevgili dostlar, yapacak olana kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.